Isobel, okay, sorry. I was wondering if we start recording, but Özge has already started, so we can okay. anytime. No problem. Okay, so there are different approaches to coloring your images. Görselleri boyama konusunda farklı teknikler ve bakış açıları var. But one for someone who is not especially good at color is to start with the grayscale image. Yani eğer çok iyi değilseniz grayscale ile başlayabilirsiniz boyamaya, renklendirmeye. And this is really the most effective method for me personally. Benim aslında inandığım en güçlü metotlardan biri grayscale, yani gri olarak boyama. So this person here, she is called Ariaba on YouTube. She has a really methodical approach. Burada Ariaba adında geçen kişi aslında bir YouTube kanalı sahibi. Onun bakış açısı gayet güzel. Onu inceleyeceğiz şimdi. She creates a grayscale image first, but she doesn't put all of the lighting onto it. Aslında grayscale, yani gri olarak bir sahneyi canlandırıyor ama ona gölgeler ve ışıklar eklemiyor. So in a way it is quite flat, this first image. Ama buna rağmen aslında gerçekten anlayabiliyoruz olanları. She mentioned in the video that she wanted to make the contrast really strong. Aslında videoda bahsettiği şey kadının kontrastı yakalayabilmek, o zıtlığı verebilmek. And so she is using complementary colors, which is something that we discussed last week. Bu geçen hafta konuştuğumuz konulardan biriydi. Complementary colors, aslında tamamlayıcı renkler. Onu kullanarak yapıyor. So the first thing that she did was using these complementary colors, she makes a very simple base color over the black and white drawing. Aslında bu complementary renkleri yani birbirine benzer renkleri kullanarak daha böyle canlı bir sahne yaratmaya çalışıyor. And to do this, she used a blend mode called color. Bunu yaparken de aslında color blend mode adında bir teknik kullanıyor. You can find this in Photoshop or Procreate, probably many of the softwares. Bu color blend modu aslında Photoshop veya Procreate'de veya herhangi başka kullandığınız bir uygulamada bulabilirsiniz. So instead of painting with the layer as normal, you would change the layer to color. I often use overlay. Burada aslında yaptığınız şey layer'ı direkt olarak boyamak değil ama color blend moduna getirerek renklendirmek. Ben de genellikle overlay modunda Photoshop'ta kullanıyorum. For me, overlay allows the lighting to come through more. Overlay modunda aslında yani üst üste bindirdiğin zaman o normal overlay gibi seçenekler var. Onu seçtiğim zaman daha iyi ışığı hissettiğimi düşünüyorum, algıladığımı. So already here she has a nice image, but she wants to add to that image the feeling of the warm sunlight. Aslında gayet güzel renklendirdiği bir sahne var ama buna aynı zamanda daha parlak, daha canlı bir şey eklemek istiyor. So she copies her first colored image. Bunun için de aslında ilk yaptığı resmi kopyalıyor. And then using the adjustment curves inside Photoshop, she makes the colors much warmer and brighter. Bunun için de kopyaladıktan sonra Photoshop'a bu layer'lı daha parlak ve daha canlı bir hale dönüştür diyor. So now she has a layer that is a base layer and she has a layer that is a bright sunny layer. Şimdi gördüğünüz gibi aslında bir tane ana layer'ı var ve bunun üzerine de birazcık daha parlak ve canlı ikinci bir layer'ı var. Then she makes a mask on this layer that is bright and sunny.
Sonra bu parlak ve renkli olan layer'a bir maske uyguluyor. And you can see all of this in the video. She's going through all of this process very well. Bu videoyu izlerseniz aslında bu adımları teker teker göreceksiniz ne kadar basitlikle anlattığını. And then using the mask, she starts to just paint into the areas where this bright sunlight is going to hit. So you can see on the tree here, on the roof, this really bright pink area. That is actually from the bright image that she created. So she's rubbing the mask away and letting some of that really bright image come through. Burada yaptığı şey aslında maskeleme yöntemiyle güneşin geldiği yerleri o parlak ve canlı layer'da tutmak ve kalanlarını ana resimde göstermek. Yani mesela bakın şurada ağacın dibindeki çimenlerde veya çatının üstünde bazı ikinci resimden görselleri algılamamız mümkün, o parlak ve canlı kısımları. Aslında onu gölgelendirme olarak kullanıyor veya işte aydınlatma. What's really cool about a mask is that you can show parts or hide parts without destroying or erasing anything. Burada asıl havalı olan şey aslında herhangi bir yani çok fazla kurcalamadan bu görüntüyü elde edebiliyor olmanız. So she already covered the direct light, which is like the sunlight, and we talked about this difference last week between direct light that is coming from a direction and then this soft light that comes from, say, the sky. Hatırlarsanız geçen hafta konuştuğumuz bu direkt ışık ve gökyüzünden gelen güneş ışığının yansımaları hakkında konuşmuştuk. Burada da direkt gelen ışıkları ve dağınık gelen ışıkları yerleştirmeyi kolaylıkla yapabiliyor. So she is going to put a little bit of this skylight on the areas that face up towards the sky but are not hit directly by the sun. Burada gördüğünüz gibi aslında birazcık daha yukarı doğru olan kısımlara o gölgelendirmeyi vermiş. Fakat direkt güneş ışığının geldiğini hissetmiyoruz. So this time she copies the original layer and she makes it a little bit bluish, like the light from the sky. Bir sonraki adımdaysa gene aynı maske, yani aynı layer'ı kopyalayıp başka bir şey yapıyor. Birazcık daha blurlaştırıyor aslında. And then again she adds a mask and she erases back little bits on the roof, for example, to get a little bit of blue. Mesela burada da tekrar bir maske yapıyor ve tekrar silgiyi kullanarak maskenin üzerinden bazı şeyleri siliyor. Burada aslında 3 farklı maskenin renklerini görebiliyorsunuz netlikle. So this lovely image with all this complexity has come from just 4 layers. Ya buradaki aslında bütün karmaşıklık ve gölgeler, ışıklar aslında sadece 4 tane layer'dan oluşuyor. So she started with this grayscale image. Yani aslında bu gri renklendirmeyle başlıyor. She made a base image. Sonra bir altlık oluşturuyor. She made a brighter image for the sunlight to use with a mask. Güneş ışığını kullanmak için bir güneş ışığı parlak layer oluşturuyor. And she made a bluish image for the skylight to use also as a mask. Sonrasında da bulutlardan gelen ışığı göstermek için aslında ayrı bir layer kullanıp oraları blurlaştırıyor. As you will remember, we discussed the idea that the light can also bounce off other objects. Hatırlarsanız geçen hafta ışık geldiği zaman farklı objelerin üstüne yansıyabilir diye konuşmuştuk farklı şekillerde. So for example, when we were looking at the sphere, we were talking about the light from the ground bouncing back onto the sphere. Mesela bir küre üzerinde konuştuğumuz zaman küreye yerden de yerin renginin de yansıyabileceğini konuşmuştuk. So what she has done here is she has added little bits of green to the brown of the tree and to the underside of the roof because they are bouncing off the grass.
Burada kadının aslında yaptığı tam olarak bizim kürede yaptığımız şey. Yani yeşil çimenleri ağacın üstüne veya şu çatının alt tarafındaki kısımlara yansıtmış gördüğünüz gibi. Of course, your work may not need this level of complexity. Tabii ki sizin yaptığınız çizim bu kadar karmaşık olmak zorunda değil. It's really a style choice that you will make. Bu bir style, yani tarz tercih meselesi. However, if you do want to use this style, it will really show your ability as an artist. Ama eğer bu yöntemi kullanırsanız aslında ne kadar yetenekli bir artist olduğunuzu gösterebilirsiniz. We also spoke when we were doing the sphere about this area of occlusion. It's the very dark shadow right underneath the ball. Hatırlarsanız gene küre üzerinde en aşağıda kapkaranlık kalan kör noktalardan bahsetmiştim. So she's added these dark shadows in the areas that are most hidden from the light. Gördüğünüz gibi buralarda da en karanlık olan yerlere siyah eklemeler yapıyor gölge olarak. And now we have some grass textures added. So maybe some texture for the leaves, some textures for the grass, etc. Ve daha sonra hem yerdeki çimenlere hem de ağacın yapraklarına birazcık daha desen ve doku ekliyor. And the last thing that she did that again is really brings realism is she changes the parts that are in focus. Ve burada son olarak yaptığı şey aslında bazı noktalara blur eklemek. Yani sol ön tarafta mesela veya sağdaki ağacı blurlamış. So just to show you that I'll show it in a diagram. Bunu şimdi size bir diyagramda göstermek istiyorum. So perhaps you already know, but in case you don't, I will show you here. Belki zaten hali hazırda biliyorsunuz ama bilmeyenler için burada hızlıca göstereceğim. So the eye. Bir göz çiziyorum. So this is the part this is the distance that we can see that is in focus. Bu aslında bizim odaklı olarak görebildiğimiz mesafenin uzunluğu diyebilirim. So with different, of course, if this was a camera, these would be different focal lengths. Yani elbette bu bir kamera açısı olsaydı daha farklı odak açı aralığı olurdu. But anything that is in this section is out of focus. Yani bu gözün hizasıyla fokusa gelene kadarki kısımda olan her şey blur bir şekilde, yani odak dışı olarak adlandırdığımız şekilde oluyor. And this is also out of focus when it's far away. Bu da aynı şekilde uzaklaştığı zaman odak dışına çıkıyor ve buraya da odak dışı alan olarak adlandırıyoruz. But generally, the part that's closest to you is going to be most out of focus. Genelde de size en yakın olan kısımlarda olan objeler en bulanık olan yerler oluyor. So back to these notes, she has used the tool called Gaussian blur. Again, it exists in all of the software. Mesela bu resme baktığımızda buraları hani blurlamak için Photoshop'ta veya herhangi bir programda yer alan Gaussian Blur adında bir şey kullanıyor, aracı kullanıyor. She's added a little bit of blur to the trees in the far background. Burada geride gördüğümüz arka plana birazcık bu blurdan ekliyor. And she's added a lot more blur to these trees and rocks in the foreground. Bu ön tarafta odaklanılan yerde de aslında ağaç ve taşların olduğu kısma çok daha fazla bir blur ekliyor. Okay, so this is the first technique. I think it's really impressive. I love this image, and I like the simplicity of the technique.
Bu tekniği gerçekten çok beğendim. Hem basitliği açısından hem de kullanım kolaylığı açısından. And I would really recommend that you try this. Bunu mutlaka denemenizi öneriyorum. Okay, so this one was starting with grayscale, but kind of flat grayscale. Bu aslında gri renklendirmeyle başlayan bir çizimdi. Okay, then there is the way that I am often working. It's a really dark image, but I will show you how I worked with this one. Şimdi ben size başka bir yaklaşım göstermek istiyorum. Bu benim genelde kullandığım bir yaklaşım. Çok daha karanlık bir renklendirme görüyorsunuz. But the difference between what I was doing and what she did was I put all the light into this first image already. Burada benim yaptığım ve kadının farklı yaptığı şey aslında ben bütün gölge ve ışıkları base dediğim ilk resme ekledim. O kadın sonradan eklemişti. At the end of the process, I added some beams of light, but generally all the light is already there. Ya tabii ki tüm resim bittikten sonra bazı ışık eklemeleri ben de yapıyorum ama şu an gördüğünüz gibi ışığı netçe ilk resimde görebiliyoruz. So I used the overlay blend mode to paint on top of that image. Ben Photoshop'taki veya herhangi bir programdaki overlay blend modu kullanarak renklendirmeyi yapıyorum. And then I added those beams of light using overlay again. Burada daha sonra ışığın yayıldığı küçük parçaları da ekliyorum. So if you can see my Photoshop, yes? Yes, we can see. Okay. So as you know, I'm not so good on Photoshop, and my Photoshop is running really slow when I'm on Zoom. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Photoshop kullanmayı çok iyi beceremiyorum ve bilgisayarım Photoshop'ta çok yavaş. But anyway, I'm going to try to show you quickly the technique that I'm Ama using. yine de size elimden geldiğince bu tekniği göstermeye çalışacağım. After the break, so we'll have a break in 20 minutes, and after the break, I will show you another technique. 20 dakika sonra bir ara vereceğiz. Aradan sonra ise 3. tekniği göstereceğim. And then we can also look at any work that you've done. Ve aynı zamanda da eğer herhangi bir çalışma yaptıysanız onun da üzerinden geçebiliriz. Okay, so I have my base image. Burada benim temel çizimim var. Normally, I would have all of these elements on a separate layer. So I would have a layer for the characters, a layer for the foreground, middle ground, and background. Normalde her obje veya karakter için ayrı bir layer'da çalışırım. Yani karakterin olduğu, ön background'un olduğu, arka background'un olduğu layer'ların hepsi ayrı ayrı olur. I would do that because I might want to adjust different layers. Bunu yapıyorum çünkü bazen farklı layer'ları tekrar üzerinden geçmem gerekebilir. And of course, if it was an animation background, the characters would not be on the background. Ve elbette eğer bu bir animasyonsa karakter background'da olamayacağı için ayrı bir layer'da oluyor. But anyway, for the demo, we have it all in one layer. Ama bu şimdi canlandıracağım demo için hepsi tek bir layer'da. Okay, so this black and white layer is normal blend mode. Bu siyah beyaz resim, temel resmimiz normal modda. But this new layer that I created above it is going to become an overlay. Burada ikinci bir layer açıyorum. O ikinci layer'ı ise overlay modunda seçiyorum. I didn't really already prepare the palette or something, so I'm just kind of making it up this time. Sizin için bir hazırlığım yok renk paleti gibi. Gönlümden geldiğince boyayacağım. But anyway, let's see. Even the brushes are not increasing in size because it's so slow. Burada seçtiğim brushların yani fırçaların boyutları ve şekli de iyi değil ama bakalım elimizden geleni yapacağız. Okay, so after I paint with the overlay layer, I often change the opacity.
but I'll just put it on strong for now. Normalde bütün boyamayı tamamladıktan sonra bu overlay layer'ımın yani opacitesini de değiştiriyorum. Ama önce şimdi bir boyayalım fırçayı seçip sonrasında o kısma da bakarız. So what I love about this is how quickly you feel like you're getting something. Bununla ilgili en sevdiğim şey çok hızlı zamanda sonuç alabilmeniz aslında. And as I say today, I'm just kind of bashing something in, but you can get the idea. Daha önce de söyledim. Burada birazcık deneysel olacağım. Ama bunu size zaten söylemiştim. I'm afraid I didn't have time to figure out the brushes and everything, so it's very, very slow. Just to resize the brush is, well, it's not even doing it. You can see it's processing stuff in the background. Yes. Ya gördüğünüz... There's some brushes actually... Pardon Deniz, sen söyle. Okay. Some brushes are, you know, the error is due to the brushes. I think I used it and I had the same error. Ah, really? Yeah, the simpler brushes, maybe, I'm not sure, it may solve it, you know. Photoshop has this circular brush, maybe you can try using that. It's still going. I don't even know what I did, but it's still going. Yeah, I'll just do it I'll do it with the circular brush once it stops doing what it's doing. Okay. At the moment, I can't choose anything. Şu an bilgisayarım dondu. Fırçanın büyüklüğünü de değiştiremiyorum. Deniz de dedi ki birazcık daha yuvarlak ve sıradan bir fırça kullanırsak daha kolay olabilir. Bazen benim bilgisayarımda takılabiliyor. Isobel de dedi ki eğer yaptığı şeyi tamamlayabilirse birazcık daha yuvarlak bir fırça seçip boyayacağım. Anyway, we'll keep it simple. It's just to show you the method rather than an amazing painting. Burada sonuç olarak bir muhteşem bir sanat eseri yapmıyoruz. Size burada göstermeye çalıştığım şey aslında birazcık daha boyamanın mantığını anlamanız. So once you find a nicer brush and you have a nice palette, then of course this is a really cool method to use, because very quickly already we have quite a nice base here. Güzel renkleri ve fırça paletini bulduktan sonra aslında kolaylıkla uygulayabileceğiniz bir işlem. Çünkü aslında alt taraftaki base'de bayağı bir iş yapılmış durumda. Again, like these would all be in separate layers, so it would help me to not go over edges. Bütün bunlar eğer farklı layer'larda olsaydı çok daha kolaylıkla köşeleri taşırmadan boyayabilirdim. So the paint would not go outside the edge, because what we would use is a clipping mask. Bunun için de clipping mask denen bir tool'u kullanırdım ve böylelikle dışarıya taşırmadan boyayabilirdim. To make something a clipping mask in Photoshop, you click on the Alt button, and then you hover between the two layers. Burada clipping mask'i açmak için iki layer arasında durup ona tıklıyorsunuz. A little arrow pops up and you click, and it means that the paint will never go outside of the lines of the layer below. Sonra o iki layer arasında dururken ufak bir ok işareti çıkacak. O işaretine tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi layer bir tık sağa kayıyor ve maske olmuş hale geçiyor. Bu da aslında boyadığınız şeyin taşmayacağı anlamına geliyor. So, of course, this is very fast, but we already have something that, you know, it's not too bad. It's already, we have some good base colors down.
Yani çok da kötü değil zaten bazı renkleri sahip olduğumuz için üstünü renklendirdikçe ortaya çıkıyor. So of course the sky would be some nice variation. I would put some nice variation on this guy. Yani gökyüzüne birazcık daha varyasyon ekleyeceğim. Çünkü genelde öyle olur. And really, oh, sorry. It's really good, by the way, I think. Yeah. And you know, already we've got something that's quite cool. You know, it took 10 minutes, and Yes, the coloring 10 minutes, but drawing is not. the drawing is not 10 minutes. No. Yani burada renklendirme 10 dakika sürmüş gibi duruyor olabilir ama çizmek 10 dakika sürmüyor, emin olabilirsiniz. Yeah. The thing is, getting the lighting right is very difficult, but I really love to get this right in the black and white, or get it close in black and white. Ya siyah beyaz çalışırken ışığı ve gölgeyi vermek gerçekten çok zor. Ama ben bunu verebilmek için, yani doğruya en yakın haliyle verebilmek için çok çalışıyorum ve bu prosesi de ayrıca çok seviyorum, bunu yaparken olan kısmı. Personally, it just helps me to see it much better. I think, is it why? No. Maybe it is. Maybe it's not working on mine because it's slow, but there is a shortcut in Photoshop to just make your image black and white. Photoshop'ta bir kısa yol var. Bütün resmi siyah beyaz yapmak için. Ama sanıyorum şu anda bulamıyorum. I think it's on the image size, edit and grayscale adjustments or mode. Yeah, but I think you don't need to do that. You can just, there is a shortcut that just gives you like a preview. I don't know this shortcut. Yeah, so But let me Google. cool. I feel like it's Y, but maybe I'm wrong. And it just, let me see. It's Shift Command U. I don't have command because it's not Or Control. Control, Shift, Control U. Yes. Hey, do you know how to get it back? It's probably Command Z. Yeah, not even that. Look. Yeah, Control Z. But there is one. I feel like it's just the letter Y, but maybe it's not. You can toggle just between black and white and color. Aslında Photoshop'ta bir tane kısa yol var. Ben şimdi Isobel onu hatırlayamamıştı da internetten baktım. Shift Ctrl U'ya bastığınız zaman bütün çizdiğiniz şeyi siyah beyaz yapıyor. Bu siyah beyaza ve renkliye gidip aralarda geçişler yaparak resmin doğruluğunu veya işte ışığı, gölgeyi takip edebilirsiniz. If you start with a color image and not a black and white image, I highly recommend that you try that technique. Eğer renkli bir görselle başlıyorsanız bunu siyah beyaza çevirmenizi öneririm. Often what will happen is you will find that your image is completely flat feeling. Bu siyah beyaza çevirdikten sonra o resmin aslında dümdüz bir şey olduğunu hissedebilirsiniz. And this tells you that even though you have maybe some nice colors, you don't have a good sense of light. Yani o dümdüz resme baktığınızda da aslında bazı renkleri ve ışığı hissedebilirsiniz. So viewing your color image in black and white really allows you to see if you have captured the atmosphere and the sense of light. Yani çizdiğiniz bir şeye siyah beyaz bakmak aslında o hissi doğru verip veremediğinize, yani onu yakalayıp yakalayamadığınıza bir destekleyici materyal olabilir. So for this color layer, I reduced the opacity a little bit. It felt a little bit strong.
Burada overlay layer'ım daha önce dediğim gibi çok fazla baskın geliyor bana. Onun için birazcık opacitesini azaltacağım. The other things you can do is use the adjustment layers. You can use brightness and contrast, for example. Burada gene size hala çok parlak veya çok mat geliyorsa belki image'ın altındaki parlaklık veya kontrast seçeneğiyle oynayarak kendi istediğiniz renkleri elde edebilirsiniz. Okay, so just play around with these because it's always really fun to do that because you often find something different that you didn't expect. Ya buralarda biraz oynamak ve keşfetmeye açık olmak önemli çünkü her zaman beklemediğiniz bir şeyle karşılaşabilirsiniz. You can use levels. So levels is like the dark input is on the left, so you can push the darkness up, and the light input is on the right, so you can push the lightness up, and then you have middle in the middle, so you can play around with these levels. Bu level seçeneğinde ise sağa doğru çektiğinizde karanlıklaşıyor, sola doğru çektiğinizde ise aydınlaşıyor. Yani 3 tane ok var. O okları oynayarak daha karanlık veya daha aydınlık olmasını hızlıca sağlayabilirsiniz. Curves is one that I use a lot now with my work. Here, for example, at the bottom of the curve, I can move up this point, and this means that the blacks will not be so dark anymore. Bu curves modu benim kendi çalışmalarımda da çok kullandığım bir şey. Curve'ü yukarı doğru çektiğiniz zaman aslında siyahın artık siyah olmadığını, daha griye ve beyaza doğru gittiğini göreceksiniz. So if I do it on the black and white layer, you can really see that the blacks kind of disappear, right? Şimdi bu siyah beyaz temel çizimimde curve'lerle oynarsam siyahların nasıl griye döndüğünü ve resmin nasıl değiştiğini görebilirsiniz. This can be really good if there's just too much black in your image, and you can do the same with the lights so that the whites are not so strong. Ya aynı şeyi elbette siyahlara yaptığınız gibi beyazlara da yapabilirsiniz. Tamamen çizimle ilgili nasıl hissettiğinize bağlı. And then you can also push the whites brighter by moving the curve up, or you can push the darks darker by moving the curve down. Elbette sadece köşelerden değil, ortadan da çekiştirerek farklı şeyler elde edebilirsiniz. Yukarı doğru çektiğinizde aydınlanacak, aşağı doğru ittiğinizde ise koyulaşacaktır. You can also add other curves and do all kind of things in between, other points, and do all sorts of weird and wonderful things in between. Bu arada sadece tek bir curve olmasına gerek yok. Tıkladığınızda yeni curve'ler ve yeni noktalar da elde edebilirsiniz. Bunu birazcık oynayarak keşfedin. And of course you can change the colors themselves. Bu arada elbette renkleri de değiştirebilirsiniz. And I'm doing this a lot after I already put the colors down. Bunu ben çok yapıyorum. Adjustment'tan color yani renk dengesine gelip renklerle oynuyorum. Here you have the choice of changing the amount of levels of different colors. Burada aslında renk seçenekleri ve renk tonları var. Bunu oynayarak hangisinin daha fazlalaşmasını istediğinizi seçebilirsiniz. You have to make sure that you know which one you're adjusting because you can adjust the shadows, the midtones or the highlights. Burada dikkat etmeniz gereken şey bu aşağıdaki 3 seçenek. Onlar farklı yerlere değiştiriyor. Gölgeleri, aydınlık kısımları veya ara tonların rengini değiştirebilirsiniz. So here maybe I'm going to push it more towards cyan, the midtones. Burada birazcık daha mesela sayanla doğru geçeceğim. And in the highlights also perhaps. Belki No, biraz I don't know. highlightlar için de biraz yapabilirim. Okay, and then so this was really quick. It was certainly not that quick for me to make the actual image.
Bu aslında yapmak gene çok kolaydı. Birkaç dakikamız aldı ama o aşağı çizdiğim şey yapmak bu kadar kolay değildi. Let How me long just. does it take for this image to make for you? Well, as you said, a lot of time was on the black and white part, but maybe because I'm also learning all the time, maybe like a couple of days actually. Oh, okay. Yani bunu çizmek birkaç günümü aldı diyebilirim size. But it really shouldn't take that long. In my job, I have to make something like that in a day. I think it's beautiful. I think it's worth it for a Thank couple of you. days. Thank you. Ya belki 2-3 gün kadar uzun sürmeyebilir, daha kısa da sürebilir ama yeni şeyler öğrenmeyi ve keşfetmeyi seviyorum onun için. Bu kadar I'm uzun going to sürmüyor. try it with the color layer selected. Burada şimdi color layer'ını seçeceğim. Just to see the difference in the technique. Başka bir tekniği görmek için. Now I'm teaching myself. Şimdi birazcık da kendime öğreteyim. No, my computer is not happy. Maybe you can just duplicate the colored layer and change as if it's colored. Ah, yes. Let's Instead try it. of See what coloring. it does. Good point. Bilgisayarım biraz yavaş çalışıyor dedi. Ben de yeniden renklendirmek yerine renklendirdiğin şeyin belki overlay'den color'a geçirebilirsin dedim. Yes. So much more saturated. Çok daha fazla satüre olduğunu görebiliyoruz. Yani kontrastlı. Yeah. The overlay just feels more natural to me, and I feel more of the base image comes through. Overlay seçeneğinde birazcık daha bana gerçekçi geliyor ve doğal olduğunu düşünüyorum. Ama burada farklı seçenekler de var gördüğünüz gibi. I like to work in very muted colors, so I guess if it's a strong image, then color is great. Ya ben birazcık daha yumuşak tonlarda çalışmayı seviyorum. Ama eğer siz daha başka bir etki yaratmak istiyorsanız buradan oynayabilirsiniz. Finally, I will just, using overlay again, I will just make some white light. Şimdi tekrar overlay layer'ını seçip yeni bir layer açtım. Bu layer'da da ışıkları vereceğim. Sometimes I am using 3 or 4 different light layers over the top of one another to give a good effect. Bazen doğru etkiyi alabilmek için 3-4 farklı ışık layer'ım olabiliyor. So, for example, let's say it's a big beam of light like this. Mesela burada bir tane büyük bir ışığımız olsun. And then maybe I would bring the opacity right down to 20% or something like that. But I might put another layer above, also an overlay. Burada mesela bu ilk çizdiğimin opasitesini %20'lere kadar düşürdüm ve yeni bir layer daha açtım. Gene overlay pozisunda. Maybe it would be softer than this. Again, it's just because everything is so slow. Her şey çok yavaş ama elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. And again, I would bring the opacity down. Bunu tekrar opasitesini azalttım ama 40 civarı yaptım. Okay, so for the break, we'll take 10 minutes as usual. Can you also show the gradient blur? It will be great. Oh, I'm going to show the gradient after. Okay. Araya girmeden önce bu renklendirmeyle ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı? Anyone? No? Har, do you have any question? No, thank you. Okay, so let's have 10 minutes. So that's, 33 we will come back and I'll show you Simon's cat background, which is a different technique. Okay. O zaman bir 10 dakika ara verelim ve size 3. tekniği göstereyim. Bu herkes için uygun mu? And then, as I say, we'll look at any work that you have. Okay.
Okay. Ve tabii ki çalışması olanlara da bakabiliriz. I think we can have a break now, Isobel. Thank you very much. Yes. I drew the layouts and I also painted the backgrounds. Simon'ın kedisinde çalışırken ben hem renklendirmeyi hem de backgroundları yapıyordum. And this film is called Off to the Vet. Sorry. The film is called Off to the Vet. Bu filmin adı Off to the Vet diye geçiyor. So the approach for this film was to draw all of the line work and fill inside it. Bu filmin amacı aslında bütün renkleri, önce bütün çizgileri çizmek ve sonra onları renklendirmekten geçiyordu. The line work actually appears in the final film. Aslında filmin son halinde de çizgi sanatını görebiliyordunuz. Sometimes you might use the line work to do the painting, but then remove it afterwards. Yani bazen renklendirme yaparken önce çizgisel olarak çizip sonrasında onları kaldırabilirsiniz. This was the first color film of Simon's Cat. It was always black and white before. Bu ilk Simon'un kedisi çizgi filmi diyebilirdik. Burada siyahlı, yani ilk çizilen şeyleri silmedik ve ilk renklendirilmiş hali. Many of the fans were complaining, asking why we were making a color film. Ya bütün şeyler, bu filmin fanları bunu neden siyah beyazdan çıkarıp renklendirdiğimizi sordular ve hep böyle şikayet ettiler bizi. So I really felt under enormous pressure to try and find a style that they would like. Bunun için çok fazla bir baskı altındaydım aslında. Herkesin sevebileceği ve benim sevebileceğim bir tarz bulmak için. And honestly, the response was very positive, so it was a big relief. Aslında gelen geri dönüşler beğendikleri yönündeydi. Onun için de böyle bir iç rahatlaması yaşadım. So this here is the actual file that I used in the film. Bu filmde gerçekten kullandığım bir dosya. And rather than do the painting, I will just talk you through the method, and we will talk about the gradient also. Bütün çizimleri yeniden yapmak yerine aslında size temel mantığı anlatmaya çalışacağım. So let's see. So first, I worked with a grey background. I prefer to work on grey than white. Öncelikle gri bir background'da çalışacağım. Ben genellikle gri background'larda çalışmayı tercih ediyorum. I'm just finding the main line layer. Şimdi ana çizim layer'ını bulmaya çalışayım. It's hard to see, but I created a perspective grid. Burada görmek biraz zor olabilir belki sizin için ama arkada böyle hafif bir perspektif gridi görebilirsiniz diye tahmin ediyorum. And this helped me throughout when I was creating this file. Bu grid aslında çizimi yaparken benim için bir altlık oldu. Also on this file, just to let you know, is this field guide that has this zone called the action safe inside. Burada yani bilmeniz için söylüyorum sadece. Gördüğünüz gibi action yazan, yani aksiyon yazan bir kare daha var. Burası filmde güvenli alanı içeriyor aslında. And we use this in animation to ensure that all of the main action stays within this box inside of the full image. Bunu aslında animasyonda çok kullanıyoruz. Çünkü bu çizdiğim kutu içinde kalan şeylerin temel aksiyonlar olmasına özen gösteriyoruz. So it's in case any of the image is cut off on a particular screen. Burada yani bunun dışında kalan herhangi bir çizim ekran boyutuna göre kesilebiliyor. And we don't want the audience to miss something important. Ve böylelikle izleyenler bazı şeyleri kaçırabilir ve biz bunu istemeyiz. Onun için güvenli alanda çalışıyorum. Okay, so here is the line work layer. Burada da işte çizgi halinde olan çizimi görebiliyoruz. And with this image, I separated several parts. So first of all, I separated the background. Gördüğünüz gibi gene farklı layer'larda çalıştım. Bunların üstünden tek tek geçeceğiz. Önce background'la başladım.
And in this case, the background is just the sky and the trees outside the window. Burada basitçe görüleceği gibi gökyüzü ve birazcık da yeşillik gözüküyor. The reason that I did that is that I knew in the film there was another shot where it would be raining. Bunu yapmamın sebebi aslında ben filmde yeniydim ve başka bir sahne daha vardı. O sahnede de yağmur yağıyordu. So it was important that I could change the sky separately. Burada benim gökyüzünü ayrı bir şekilde değiştirebilmem önemliydi. Yani birbirinden bağımsız. And it also allowed me to change the lighting of the main room. Ve bu da aynı zamanda güneşli bir hava vermemi sağladı. Odanın ışığını o yönde değiştirdi. And without it affecting the sky and the background. Ve bu da gökyüzündeki ışıkları ona göre çizmemi sağladı. Okay, so the main color layer is this one. Bu aslında ana renklendirilmiş layer olarak düşünebilirsiniz. And you can see that it's at this point it's very simple. Most of it is just flat color. Burada aslında çok rahat bir şekilde renklendirildiğini ve daha basit renkler olduğunu görebilirsiniz. Daha yüzeysel. I don't think I actually used the gradient tool for this wall, but I'll show you how you could. Burada duvarda bir gradyan görebilirsiniz. Bunu nasıl yaptığımı ve nasıl kullandığımı birazdan göstereceğim. The gradient tool in Photoshop lives in the same place as the fill tool. Photoshop'ta gradient'la boyama kovası, şu an üzerinde durduğum yer aynı layer'ın üstünde. Uzun süre basınca çıkıyor. So you have the paint bucket tool and the gradient tool. I'll click on gradient. Kova yerine gradyanı seçiyorum. And when you click on the gradient tool, you can see at the top you have this bar that appears. Gradyanı seçtiğiniz zaman bu sol üstte gördüğünüz gibi yeni bir seçenek açılıyor. And if you double click on that bar, Buna 2 defa tıklarsanız it will give you some gradient options. burada farklı seçenekleri görebilirsiniz. So you have lots and lots of choices. And I guess if it was going to be a wall, all we would want to do would be to go from, say, dark to light. Ya burada sonsuz seçenek var ama bir duvar olacağı için bu koyudan açığa giden bir formatı seçmem yeterli olacaktır. This is a really effective way to paint a sky. Bu aynı zamanda gökyüzünü çizmek için de bayağı efektif bir metot. So walls and skies, gradient tool is fantastic. Ya özellikle duvarlar ve gökyüzü için bu gradient'ı kullanmanız, gradyan özelliğini çok iyi olur sizin için. So for this gradient, we can see that this little box on the left shows the darkest color. Burada gördüğünüz gibi şu sol altta yer alan kutunun içinde en koyu rengi görebiliyoruz. And this little box on the light shows the light on the right shows the lightest color. Bu en sağda görünen küçük kutucukta ise en açık rengi görüyoruz. If I click on it, it shows me the color below. Buna bir defa tıklarsam burada bir renk seçeneği açılıyor gördüğünüz gibi. I would like to make that color a little bit lighter, so I'll click on it. Ben birazcık daha açık renkli bir şey yapmak istiyorum. Onun için onu tıkladım. And it shows me the color up here on the color square. Burada gördüğünüz gibi bütün renklerin olduğu bir renk kutusu açtı bana. And I'm going to move the color towards the white. Birazcık daha beyaza yakın bir renk seçiyorum. And hit OK. Tamam'a bastım. Ve gördüğünüz gibi değişti. You can also move the way the light and the dark are interacting by moving the little slider. Bu ortada gördüğünüz gibi bir tane yuvarlak slider var. Onu sağa sola çekiştirdiğinizde karanlığın veya gölgenin ışığın yerini ayarlayabilirsiniz. Let's just put it back in the middle and hit OK. Bunu ortada bırakacağım, hiç oynamadan. And then hopefully, okay. So then you, on the layer, you either could use this as a clipping mask again. Burada isterseniz clipping mask yaparak çalışabilirsiniz. And in that way, it would only affect a certain wall, for example, and not the whole image.
Eğer bunu yaparsanız bütün resme değil sadece duvarı seçtiğiniz layer'a etki sağlayacaktır. But for now it's going to affect the whole image, but I just drag my pen. Ya şu anda tüm resme etki ediyor ama ben sadece görmemiz için yapıyorum. Yukarıdan aşağı doğru çekiyorum gördüğünüz gibi. And you can see that the gradient is applied. Nasıl uygulandığını görüyorsunuz resme. Because I have this grey layer underneath, the image is actually quite dark. And I also, sorry, I should point out that up here we have the opacity. Burada söylemeyi unuttum. Yukarıda opacity yani yoğunluk olan bir yer var. So now I move the opacity to 100%. Opacitesini %100'e çıkarttım. And actually now we can see the true colors. It's not been impacted by the grey. Aslında şimdi opacitesini %100'e çıkarttığımda gerçek renkleri görüyoruz. Green'in etkisi birazcık daha azaldı. So I'll just undo all of that. And I'm going to try something with a specific area. Şimdi birazcık belli bir alan için bu gradyanı kullanmaya çalışacağım. Let's see what happens if I use a clipping mask on this layer. Eğer bir clipping mask yaratırsam nasıl olacak hep beraber görelim. So here I have a layer that's just this dark patch. Burada duvarı renklendirdiğim bir koyu layer'ım var. And I'm going to make the layer above using Alt. I'm going to make a clipping mask. You can see this little arrow pops up. Şimdi clipping mask yapacağım. Gördüğünüz gibi iki layer'ın ortasındaki aralığa tıkladığımda bir ok çıktı ve ona tıkladım. Aktive ettim clipping mask'i. I've clicked onto the gradient again. Tekrar gradyana tıkladım. And then let's see what happens if we apply it there. Bakalım neler olacak. Okay. So it goes from dark at the top to light at the bottom, just on that area. Gördüğünüz gibi koyudan köşeye doğru açığa gitti. Okay. So back to the process that I used then on Simon's cat. Tekrar prosese geri dönecek olursak. So we had this base layer. I put in a little bit of light and shadow on the floor. Bu base yani temel layer'ımın üstüne birazcık gölgeler ve renklendirmeler, ışıklar ekledim. And the reason that these layers, these parts are not colored, so we have the door, we have this basket, and we have the bed. They are not colored because they will be part of the animation. Gördüğünüz gibi bazı renklendirilmeyen yerler var. Mesela duvarın arkası, bu köşede pencerenin altında kalan kutu veya yatağın bir kısmı. Onları renklendirmememin sebebi aslında onların animasyonda kullanılacak olması. I also separated the curtains so that we could apply a pattern just to those. Bu arada ayrıca şu mesela sağ arka taraftaki perdenin üstüne bakarsanız apayrı bir layer'da da ekstra desenleri eklediğimi görebilirsiniz. So we have, I've added to this, let's just go layer by layer. We have the curtains, I added those. So here's the pattern on the hall curtains, here's the pattern on the bedroom curtains. Hall'deki ve yatak odasındaki perdelerin desenlerini açtım şimdi gördüğünüz gibi. I added some texture to the carpet. Halıya birazcık desen ekledim. I added some wood effect to the bed. Yatak başlığını ahşaba çevirdim. Ahşap efekti verdim. And then I colored these areas separately that are part of the animation. Animasyonun bir parçası olan alanları ise ayrı bir layer'da renklendirdim gördüğünüz gibi. The picture and the rug are not part of the animation, but I just kept them on the same layer as the other one to make it easy. Bu yatak başlığının üstünde duran resim aslında animasyonun bir parçası değil ama aynı layer'da renklendirdim daha kolay olsun diye benim için. The door got its own layer as well, so the wooden door added. Gördüğünüz gibi kapı da ayrı bir layer olarak ahşap şeklinde renklendirildi.
I added a texture to this rug. It's very subtle, it's hard to see, but there is a little texture there. Gördüğünüz gibi halının üstünde de çok az bir texture var. Biraz görmek zor olabilir ama orada da bir şeyler yaptım. I added a little line drawing painting in the top corner. Bu resmin içine, çerçeveye çizdiğim bir şey yerleştirdim. And a texture for the wallpaper here and here. Gördüğünüz gibi duvar kağıtlarına da ufak bir renklendirme yaptım. Bir desen ekledim. And these extra lines here, these are lines that are, for example, if the duvet is moved, then it lets us see a little bit more of the bed underneath. Gördüğünüz gibi ekstra çizgiler var. Burada mesela yorganın birazcık daha kaydığını düşünürseniz yatağı görebileceksiniz. O aslında birazcık referans gibi oluyor bana. I don't remember the reason why, but the cabinet is already fully colored and it's on its own. So here it's been added on the right. Neden olduğunu tam hatırlamıyorum ama burada yatağın yanındaki o şifon yer olduğu gibi hazırdı ve renklendirilmişti. Onu aynı bıraktım. I added a little bit of texture to that, so that's the next layer. Ama onun üstüne birazcık gölge ve ışık ekledim. The toys, Oyuncakların toy line and toy color are the next ones. Oyuncakların çizimleri ve ayrıca renklendirmeleri de ayrı layer'larda. So for example, if the cat moves one of the toys, then they are separated and easy to change. Mesela kedi eğer bu oyuncaklardan bir tanesiyle oynasaydı bunu değiştirmek çok daha kolay olacak çünkü ayrı bir layer'da. Then I added the box, which is part of the animation. Buraya bir tane kutu ekledim. Bu da animasyonun bir parçasıydı. And then just to show the scene properly, here are the characters roughed in. Burada da karakterlerin hallerini göstereceğim temel olarak. Okay. Çizimlerle. So that's it really. And very often the backgrounds will be done in many layers like this. Yani genelde background'lar burada olduğu gibi çok fazla ayrı ayrı layer'da yapılır. It can maybe feel like it's a slow process, but actually it's much more efficient. Ya bu belki size yaparken çok uzun ve uğraştırıcı gibi gelebilir ama aslında çok faydalıdır. Because I have no doubt you will want to change things all the time, and it's frustrating to realize you have them on the same layer. Yani eğer bana şu an birisi bir şey değiştirecek dese hiç bunun için şey yapmam, iş yükü olmayacak çünkü hepsi ayrı layer'da ve çok kolay editlenebilir. Okay. Does anyone have any questions on this one? Buraya kadar herhangi bir sorusu olan veya eklemek istediği bir şey olan var mı? I think there is no question, but it looks really amazing. I mean, like all the details on the cushions and even with the toys and etc. Yeah, all the small things really bring a background to life. They make it feel believable. Ya ben şey dedim yani herhangi bir çizime baktığında işte perdenin üstündeki desenler ya da oyuncaklar çok gerçek yani çok muhteşem duruyor. O da dedi ki ben öyle küçük şeyleri çizmeyi seviyorum çünkü resme gerçekten yaşanmışlık hissi veriyor ve daha anlamlı hale getiriyor dedi. Before I go any further, can I ask if anybody has something to show today so that I know how much time I have? Bir sonraki aşamaya geçmeden önce bana göstermek istediğiniz bir şey var mı? Kaç öğrenci göstermek istiyor? Belki ona göre bir zaman planlaması yapabiliriz. Yes, I have one. I also have one. Yep, so 2. Okay, so maybe I'll leave just 5 minutes or a little bit more. Yeah? Okay. O zaman öğrenci işlerine bir 5 dakika kadar vakit ayıracağım. Onun haricinde de tekniklere bakacağım. Bu herkes için uygun mu? Okay, so now really I'm just summarizing a few things about the tools. Şimdi o zaman kullandığımız teknikleri biraz özetleyelim. We already discussed several of these today. Bunların birçoğunu zaten Photoshop üzerinde gösterdim sizlere. So we talked about the gradient tool. Gradyan özelliği üzerine konuştuk.
we click on the gradient editor, which is the bar that we looked at the top of Photoshop, this one here. It's the gradient editor. Gradyan editörünü gördük hep beraber. Bu gradyan seçeneğini seçtikten sonra sol üstte çıkan seçenek. And I showed you that you just click and drag the mouse to apply. Bu gradyanı da uygulamak için önce tıklayıp sonra uygulamak istediğiniz yöne doğru çekiştirdiğinizi gösterdim. All of the images that you will work on will have a specific color mode set up. Bütün çalıştığımız şeyler, çizimler aslında bir renk moduna sahiptir. So RGB, red, green and blue is for the screen. RGB yani İngilizcesi red, green, blue, Türkçesi kırmızı, yeşil, mavi. Genellikle ekran seçeneği için. Usually these will be selected automatically when you start a new image. Yani yeni bir sahne açtığınız zaman RGB modu otomatik olarak seçili olur. Sometimes you might find that if you move one image to another software, that it might say that the color mode needs to change or something like this. Mesela bazen şöyle bir şeyle karşılaşırsınız. Bir programda çizdiğiniz bir şeyi başka bir yere aktarırsınız ve renkleri değişir. Sizin çizdiğiniz gibi olmaz. O aslında renk modunun değiştirdiğine bir işarettir. So just be aware that this is what it is. Onun için seçtiğiniz renk modlarının aynı olduğuna dikkat edin. If you want to print something, Eğer bir şey basmak istiyorsanız, it's going to be best if you use CMYK. Bunun için de CMYK formatını seçmeniz iyi olacaktır. So there you would go to image and mode, and then you could choose CMYK. This is before you start the image. Burada image seçeneğinde modların altında CMYK ve RGB modlarını görebiliyorsunuz ama bunu çalışacağınız işin formatını belirlerken seçmeniz gerekiyor. It means that when you get that image printed, it will look much more like the image that you have on the screen. Bu modları seçmek şu anlama geliyor. Aslında eğer bir şey basacaksanız basıldığında ortaya çıkacak sonuca dair ekranda size daha gerçekçi bir yansıma yaratıyor. When professional films are being composited, they might use another color mode altogether, and this is just for your awareness, really. Bazen de farklı filmlerde farklı renk modları kullanılabilir. Bu da sadece bilginiz olsun için eklediğim bir şey. I don't know much about it. Bununla ilgili ben de çok fazla bir şey bilmiyorum açıkçası. So again, just a reminder of the various ways that you can change the color. Son olarak bu renkleri değiştirmeyle ilgili bazı şeyler görmüştük. You can change hue, saturation, brightness and contrast. Renk yoğunluklarını, baskınlıklarını, parlaklığını veya matlığını değiştirebilirsiniz. You can use the color slider and curves and levels. Bunları değiştirirken, yani bunların Türkçesini bilmiyorum, Photoshop'ta da İngilizce geçiyor ama yani slider, curves veya levels seçeneklerini kullanarak değiştirebilirsiniz. Okay, finally, I want to discuss these blend modes again. We already looked today at normal, which is just the direct color that you paint. Son olarak da blend modları, yani renkleri karıştırdığımız modlar üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Bununla ilgili zaten ders boyunca çalışmalar yaptık. And we looked at overlay and we looked at color. Overlay'e ve color modlarına bakma şansımız oldu. And there are two really nice methods of just applying color to a black and white image. Bu ikisi gerçekten siyah beyaz resimlere uyguladığınızda güzel sonuç veren yöntemler, modlar. But there are several other modes. Multiply is one that's used very often. Bunun haricinde başka modlar da var. Mesela multiply bu modlardan bir tanesi. So I'll just show you that over the top of this painting. So a multiply, sorry, go for it. No. Şimdi multiply'ı göstereceğim ne işe yaradığını. So if I make this new layer a multiply layer here. Burada yeni bir layer açtığımı düşünün, multiply olarak.
Yani çoğaltmak olarak da geçebilir Türkçesi. So when I start to paint, you can see it's making it really dark. Gördüğünüz gibi çizmeye başladığımda ne kadar koyulaştığını göreceksiniz. It doesn't really affect the light areas, so they still, even though I'm coloring them, they still stay light. Yani burada gördüğünüz gibi aydınlık olmasına rağmen karanlık etkisi veriyor, koyulaştırıyor. So multiply is really about making the darks darker instead of the lights lighter. Multiply'ı eğer koyuları daha da koyu bir hale getirmek istiyorsanız kullanabilirsiniz. Çünkü açıkları daha açmaz ama koyuları koyultur gördüğünüz gibi. So I just made it grey to show you. Şimdi daha iyi göstermek için tekrar gösteriyorum anlamanız için. So it still does make the light areas a little bit darker. Yani gördüğünüz gibi tabii ki aydınlık kısımlar anlaşılıyor ama hala çok karanlık. But it's making the darks a lot darker. Ama gördüğünüz gibi karanlık olan yani gölge olan yerler çok bayağı koyulaştı. If you didn't want it to impact the light areas, then of course you would just not paint on those. Yani eğer aydınlık olan yerleri değil de gölgeleri vurgulamak istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. The great thing about these layers is they allow you to adjust things really quickly. Ya bu layer'larla ilgili en iyi şey istediğiniz şeyi kolayca uygulayabilmeniz. So it can make a bright sunny room feel like a room on a dark day. Ya bunu kolayca mesela aydınlık ve parlak bir gündeki koyu bir oda haline getirebilirsiniz. Karanlık bir oda haline getirebilirsiniz bu resmi, bu yöntemlerle. Other ones that I use often are screen, which makes things really bright. Screen modunu da çok kullanıyorum. Bu modda aslında olan şeyleri daha parlak hale getiriyor. I use soft light and hard light. Bazen soft light ve hard light modlarını da kullanıyorum. Color dodge is when I'm doing something crazy, like say a crazy bright colored eye. Bazen color dog'u böyle çılgın şeyler çizerken kullanıyorum. Mesela işte kocaman bir çılgın göz çizerken. I'm never sure what I'm going to get when I use it, but it's fun to see it. Yani bazen bu modları seçerken size ne sonuç vereceğini göremiyor veya işte tahmin edemiyor olabilirsiniz ama gene de bunlarla oynamak eğlenceli. And then color, which we discussed already. So just play with these really. Ve color son olarak bu modların içinde ama zaten bunun ne işe yaradığını görmüştük. Siz de oynayarak birazcık daha kavrayabilirsiniz. You might wish to paint on paper. Who knows? Ve tabii ki dijital yerine kağıt kalem üzerine de çizmek isteyebilirsiniz. If you do that, it's so important that your paper is the right heavy weight or that you stretch it. Bunu yaparsanız eğer kağıdınızın ağırlığının doğru ve işte malzemesinin, materyalinin esnekliğinin doğru olduğundan emin olmalısınız. And then you are retracing the pencil line very gently onto the paper. Eğer çizilen bir şeyi tekrardan üzerinden geçerek çiziyorsanız çok nazik bir şekilde ve açık renkle çizmelisiniz. It says use techniques above. I have no idea what that means. Why I wrote that. Buraya bir şey yazmışım bu teknikleri kullan diye ama neden yazdım çok da hatırlamıyorum. Onun için bunu geçelim. Ignore. Okay. And finally, for flat color, you can use gouache. It's really great paint for that. Daha yani oturaklı renkler için guaj boyayı tercih edebilirsiniz. And for more painterly, you can use acrylics or watercolors. Acrylics are really good. Biraz sanatsal içinse sulu boya veya akrilikleri tercih edebilirsiniz. Ben akrilikleri bayağı seviyorum. Okay, so any questions? Evet, buraya kadar herhangi bir sorusu olan var mı? No? Oh, no, I don't have a question, but I wanted to say that I forgot to send my artwork, so check mine too. I fixed that ball. You told me that I have some problems in drawing it. Cool.
So it is here or it's not? Yes, I've sent it. You said The moment you ask students, I didn't say anything because I just remembered that I haven't uploaded. Okay. Okay. Yeah. Sahar, geçen haftaki feedback yani geri dönüşleriniz üzerine yeni bir çalışma yaptım. Onu da Drive'a yükledim. Siz sorduğunuzda ben ses çıkartmadım ama zaman kalırsa benimkine de bakarsanız çok sevinirim dedi. So Mina, starting with you. It's the right pronunciation of your name? Yes, Mina. It's not actually a spell, but I try to do my best. I like it. I like it. I get the impression that it's like glass because this reflection here is so strong, you know. I mean, this doesn't feel that doesn't feel like glass, but the reflection feels like glass. Burada materyali gölgeden dolayı cam gibi algılıyorum. Çünkü çok keskin bir parlaklığı var. Üst taraf cam değil ama gölgesi cam gibi yansımış. But if you push that down, I think this has got a really nice feeling to it. Ama o kısmı geçersek aslında güzel bir hissiyat yakalamışsın. Just going back to composition thing, maybe you could make the wall a little bit higher, just a very small amount, so that it's away from the edge of the shadow. Okay. Belki daha gerçekçi olması için yeri birazcık daha yukarı taşıyabilirsin. Çünkü yerin hizasıyla gölgen kesişmiş ve bu gerçek hayatta çok fazla olmaz. Yeah, but anyway, this ball feels great. I really like even the way the paint is applied. Thank you very much. Ama gene de bu küçük şeylere rağmen verdiği hissi beğendim. And this was this old technique from before. Yes, it was an old work that I make. It was really fun, by the way. Yeah, it is really nice to do. Bu da sanıyorum geçen seferlerde çalıştığımız alıştırmandı. Ben de evet dedim. So was it Irmak? Yes, Irmak. Yes. Mine is actually not a spare, but it's homework 8, 9, 10. Yes, that one. This one. Just, yeah. Irmak bir şey çizmemiş, küre çizmemiş. Onun yerine başka bir şey çizmiş. I wanted to try the things I've learned in a scene, so I did something like that, but I didn't know if it was correct or not, so I wanted to ask you. So, I mean, I think this is really cool. And the thing that stood out right away was, you know, this red here, I completely know what it is and it makes sense, but it's so strong that I actually thought you had written notes on your work. Okay. You want to translate? Mina? I can. Irmak sen çevirir misin? Çevireyim mi? Yani bu kırmızı kısmın böyle güçlü olmasıyla alakalı bir şey söyledi. Tam bitmedi aslında anladığım kadarıyla. Evet, yani Irmak sen çevirsin o zaman kan kısmı. Aynen, tamam. You can go on. Okay. So other things, if you have like a crack and a spider's web, maybe just have another crack somewhere. I know you have like one here, but maybe just to make it feel like these two things are not so deliberate. Okay. So, Yani diyor ki burada bu yukarıda bir tane çatlak var. O çatlaktan hemen önüne bir tane daha yapabilirdin. Çünkü karşısında da örümcek ağ var. Onların hemen göze çarpmaması için bir tane daha böyle çatlak yapabilirdin tavana. the good thing is these are the small details, so that's a good sign. So things like these hooks on the curtain, some of them can be close together, some of them further apart. Okay. Yeah, so everything is about making it believable. Like, would they be perfectly spaced? If they are, okay, but it's going to be nicer if you miss one, or if you bring some together, some apart, something like that, right? Okay. Burada da bu perdenin asıldığı kısımdaki yuvarlakların bir kısmı birbirine daha yakın olabilir, bir kısmı birbirinden daha uzakta durabilir. Hani bu kadar
böyle düzgün bir şekilde duruyor olması yani olmasından ziyade biraz daha farklı olması daha iyi olurdu. And the perspective is feeling really cool. Thank you. Yeah. And here, this object in the front, I guess it's like, it looks like a kind of purse, makeup bag, something like that. Yeah, it's like a bag, yeah. Okay. Oh yeah, it's a backpack, right? Yes, yes. There's a zipper and like the arm things. Okay, so actually, I feel like that would be a bit bigger, and also it kind of just sits just on the edge of the window, so maybe just grow it a little bit, right? Okay. And that will break the line of the window, so it will feel more in the foreground, and it will give you a good separation. Okay. I will try that. Yeah. Bu So- öndeki çantanın da biraz daha büyük olması gerektiğini söyledi. Çünkü foreground'daki hani şey olarak, resim olarak daha gözünüze çarpar eğer büyük olursa. Bu pencerenin de kenarına çok yaklaşmış olmuş. O yüzden birazcık büyütürsen o pencereden de daha bağımsız durur ve daha iyi durur dedi. Okay. So in summary, darken the string. Okay. Make more variation in the cracks and the curtain rails, the curtain hooks, and make this object in the foreground bigger. And I think Okay. then it's going to be stronger. Okay. Thank Okay. you. Cool. Great to see. And finally, Saha. Yes. Okay. So we are looking at 9. 9. Yes. Yeah, it's looking really nice. Şimdi Sahar'ın çalışmasına bakalım. Gayet güzel gözüküyor. Yeah, that looks much better. Çok daha iyi gözüküyor şu anda. Maybe just make some of that more subtle, or remove some of the lights from there. Sanki buradan bazı ışıklar silinmiş gibime geldi. I mean, it should be darker. Yeah, maybe there are too much little spots of light because they're a little bit distracting from the overall shape. Ya buradaki küçük noktalar beni biraz rahatsız etti. Çünkü bütün resimden dikkatimi dağıtıyormuş gibi. Belki bunların birkaç tanesi silinebilir. But overall, that is feeling really strong. It's a really nice, strong image. And yeah, it's definitely like much improved on last week's. So great. Thank you so Really much. good to see. Yep. Ya geçen haftaya göre aşırı geliştiğini ve çok iyi bir his verdiğini söyleyebilirim. Lovely stuff. Ellerine Cool. sağlık. So that's it. And next week, it probably sounds a little bit boring, but I just want us to do a kind of summary of all of the steps so far, like we are going to start the process. Önümüzdeki hafta biraz sıkıcı olabilir ama bütün bu konuştuğumuz şeylerin özeti gibi bir ders olacak. Önce sürecin nasıl olduğuna bakacağız. I think it's really good to realize how much we've learned together. Yani bütün bu süreç boyunca birlikte neler öğrendiğimiz üzerinden geçeceğiz. And just to make sure that the process is clear in everybody's mind. Bunu yapmamın sebebi herkesin aklında geçirdiğimiz sürecin benzer netlikte olduğundan emin olmak. It's the last class for another 4 weeks for me. Sonraki 4 haftaya kadar bizim son dersimiz olacak önümüzdeki hafta. But I will be back again. Ama tekrar geri geleceğim, üzülmeyin. And when I come back, we will talk about some things like camera moves and multiplanes. Tekrar geri geldiğimde ise kamera hareketleri üzerine konuşacağız. Once I learn how to do that. Tabii önce benim nasıl yapıldığını öğrenmem lazım. If somebody else wants to teach it, feel free. Yani eğer bu görevi başkası almak isterse lütfen çekinmeyin. I joke, honestly. You are a great teacher, by the way. Oh, thank you. Thank you. Well, anyway, have a great week, everybody. And I look forward to seeing you all next week. Görüşmek üzere. Herkese çok selamlar. Haftaya görüşürüz. Is there anything that we should do for the next week?